Hepinize merhabalar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Sonunda Rock Build'ini paylaşıyorum arkadaşlar ve mükemmel, güzel bir build'tir. Onu çoğu kişi yayınlara gelen bilir ve şimdi sizlere de paylaşacağım. Bu build'in en önemli noktalarını sizlere söyleyeceğim ve ondan sonra zaten aşağıya yani açıklama kısmına bu build'in linkini bırakırım. Oradan rahatça yapabilirsiniz. Ve bu build'le şu haritadaki gördüğünüz her şeyi kesebilirsiniz. 200 level'lik bosslarda dahil, Lilith dahil, efendime söyleyeyim Pit. Yani her şeyi yok edebilirsiniz. Zaten şimdi sizlere Pit 101'e gireceğim ve size göstereceğim. Dün de hatta Pit 134 yaptım. Yani yaptım demeyeyim, bir arkadaşla beraber yaptık. Yani hasarı güzel. Onu söyleyeyim sizlere. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yani destek olursanız sevinirim. Ve aklımda bir tane build var. Yani kalp avcısı build'i. O kalp avcısı build'i bu build'den daha iyi olacak arkadaşlar. Onu da en kısa zamanda zaten sizlere gösteririm. Şimdi hızlıca başlayalım. İnşallah böyle yanlış yerlere gelmeyiz de yani yanlış yerlerden kastım yol olarak. Zaten vurdunuz mu farkındaysanız direkt canları iniyor. Sadece şeye basıyorum. Deli yeteneğine basıyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Bu taraftan çıkış yokmuş. Dur, annenin hediyelerine ihtiyacımız yok şu anda. O öldü bu arada. Ne? Dadan. Build zevkli build bu arada. Oynamazsa çok zevkli. Onu söyleyeyim. Şuna ihtiyacımız yok da yine de aldım. Biliyorsunuz bu şanssızlıklar beni her zaman bulur. Buraya indim de keşke inmeyeymişim. Ha, iyi oldu, tamam. Kaç? 13 dakika. 1,5 dakikada döndük. Yani 13,5'tu. 1,5 dakikada döndük arkadaşlar. Şimdi boss zaten direkt eriyecek. Bu build'le 3 milyar vurduk şimdi, zaten görmüşsünüzdür. Bu build'le ben 7 milyar vurdum arkadaşlar. Siz de vurabilirsiniz. Tabii ki de öyle direkt vurmuyor. Böyle zamanla vuruyor yani. Hasar gittikçe yükseliyor. Öyle bir build. Şimdi gelelim build'in en önemli noktalarını, kısımlarını size anlatayım. Işınlanalım. Bu arada akşamları yayınlara buyurun gelin. Beklerim. Akşam her gün 8'de yayında oluyoruz arkadaşlar. Büyücü kasmaya başladık. Büyücü de şu an 98 level mi? 97 level mi ne? Onun da güzel bir build'i gelecek. Onu da söyleyeyim. Şimdi ilk olarak bu build'i yapabilmeniz için Andriel kaskı ve Tyrell'ın kudreti. Bu iki item kesinlikle ama kesinlikle olması lazım arkadaşlar. Neden? Öncelikle Andriel kaskından başlayayım. Kaskın olma sebebi zaten zehirleme hasarı novası tetikliyoruz bununla ve sürekli zehir hasarı verdiğimiz için bu kask kesinlikle olacak. Zehir hasarını biz bundan çıkarıyoruz. Zırhın olma sebebi ise, onun sebebi bizim Paragon'da hiçbir şekilde direnç yok arkadaşlar. Dirençlerin hiçbir şekilde verilmedi ve o yüzden bu zırh kesinlikle olması lazım. Eğer bu zırhınız yok, örnek veriyorum, Andriel kaskınız var, yine bu build'i Paragon'u yaparsanız dirençleriniz muhtemelen 30-40 o civarda olur. Belki daha düşük. Onu söyleyeyim sizlere. O yüzden bu iki tem olmadan bu build'i yapmayın. Tamam. Şimdi geldik eldivene. Eldivenin olma sebebi burada gördüğünüz üzere %114 şanslı vuruş ihtimali var arkadaşlar. Bu build şanslı vuruş üzerine çalışıyor. Zaten kasta da yazıyor. Şanslı vuruş en fazla %20 ihtimalle
zehir novası patlatır diyor. Şanslı vuruşumuz ne kadar yüksek olursa o kadar çok hasarlar çıkarırız. Eldivenin amacı bu. Şimdi şu yüzükte şu aspekt var arkadaşlar. Temel yetenekler soğuk aşılıdır. Bunun sebebi ise bu eldivende rastgele bir kitle kontrol etkisi uygular diyor. Şimdi biz burada zaten direkt soğuk aşılama vurduğumuz için direkt e, donduruyoruz. Dondurduğumuz için de buradaki eldivenin işlevi ya sersemletiyor ya da efendime söyleyeyim afallatıyor. O şekilde çalışıyor. Buradaki işlemin bir tanesini biz buraya aldığımız için onu da söyleyeyim. Geldik pantolona. Pantolonda sıyrılma ihtimali can, maharet olacak. Haberiniz olsun. Tavlamada ise dondur olacak. Aspekte ise karanlık örtü olacak. Karanlık örtü olmasının sebebi bir, öncelikle şu yetenek ağacına bunu koymuyorsunuz. Koymama sebebiniz burada diyor ki kritik vuruş ihtimali yaptığınız zaman bedelsiz bir şekilde karanlık örtü kazanırsınız diyor. Okeyiz. Bu konuda sıkıntı yok. Karanlık örtüyü neden alıyoruz? Bir, hayatta kalmak için düşmanlar bize vurduğu zaman, tamam mı? Karanlık örtü bu. Düşmanlar bize vurduğu zaman o karanlık örtünün bir tanesi eksiliyor. Ekstradan üstümüzde örnek veriyorum 5 karanlık örtü varsa 9.6 hasar azaltmada kazanıyoruz. O yüzden karanlık örtü önemli. Bir de ekstradan silahtaki ve diğer hançerler ve yüzüklerde tavlamada karanlık örtü gölgesi başına arttırılmış hasar veriyoruz arkadaşlar. O yüzden karanlık örtü de bu build'in olmazsa olmazı. Onu söyleyeyim. Şimdi geldik ayakkabıya. Ayakkabıda yine dondur, hareket hızı tavlamalarımız. Bir tane de zırh özelliği olması lazım. Ekstradan maharet ve can. Ayakkabıda kesinlikle zırh olacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şunu bir çıkarayım. Bir şey deneyeceğim. Şu an sizle beraber bir şey deniyorum. Evet. Bakın. Şimdi ayakkabıda zırh olmazsa zırhım yaklaşık 7000 2K exit 7800 falan olacak. Tamam mı? Ve ayakkabımda zırhım olduğu halde zırhım 8120. Zırhı şu mücevheratlara zırh veren mücevher attığımız zaman direkt tamamlıyoruz arkadaşlar. Zırhımızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Ve dirençlerimizi de zaten zırhtan aldığımız için zırh ve direnç problemimizi bu şekilde hallediyoruz. Geldik aşağıya. Bow, maharet, hasar, zamanla hasar. Bu bow'u yayında düşürmüştük biliyorsunuz. Ve mükemmel bir bow. Onu söyleyeyim sizlere. Bu üç özellik olacak. Del iki kere atılma şansı olacak. Yine karanlık örtü gölge başına hasar olacak. Aspektimiz ise yani kitle kontrol etkisi altındaki düşmanlar 40x hasar veririz. Durdurulmaz düşmanlar ve sendelenmiş patronlar yani durdurulmayan seçkinler veya düşmüş bosslar için bunun yerine %80x zamanla hasar veririz. Yani biz zaten zehir build'i zamanla hasar build'i olduğu için bu aspekt biçilmiş kaftan bizim için. Tamam. Buradaki taşlarımız ise zamanlı hasar taşları olacak. Zırhlarda ise can olacak arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Geldik hançere. Hançerde maharet can zamanlı hasar. İğnelerin boyutu. İğneler derken şu iğnelerden bahsediyoruz. İğnelerin boyutu yine karanlık örtü başına hasar. Zehirleme aşılama en fazla işte %15 ihtimalle zehir novası oluşturur diyor arkadaşlar. Bunun sebebi altta zehir novası olduğu zaman fazladan hasar veriyoruz arkadaşlar. Diğer hançerimiz ise maharet hasar zamanlı hasar. Bu da iğneler süresi. İğneler süresi bunun yere attığınız zaman kalma süresi. O yüzden bu da önemli. Şu ikisi önemli. Bu ikisini atın. Yine karanlık örtü gölge başına hasar. Del 3. kullanımında zehir aşılı olur diyor. Şimdi biz bu delile zehir aşılama verdiğimiz için buradaki işte zehir novası oluşturabiliyoruz. Ve zehir novası ile beraber Andreal kaskı da direkt zehir novası tetiklediği için
Bu del olmazsa olmazımız. Bu aspekti kesin atacağız. Del de şu yetenek arkadaşlar. Geldik yüzüğe. Yüzükte maharet, hasar, şanslı vuruş. Tavlaması ise bekleme süresi azaltma, çevikliğin. Çeviklik yetenekleri şu. İğneler çeviklik yeteneği arkadaşlar. Sonra gölge adım çeviklik yeteneği. Bu ikisinin bekleme süresini azaltıyoruz. Diğeri ise yine karanlık örtü başına hasar. Aspektimiz ise zaten bunu sizlere anlattım. Temel yetenek soğuk aşılama uygular. Yani burada ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi diyeceksiniz abi bu temel yetenek hem soğuk aşılıyor. Buradaki temel delde hem de zehir aşılıyor. Nasıl olacak bu iş derseniz. Şimdi delin üçüncü kullanımı diyor farkındaysanız. Üçüncü kullanımı zehir aşılı olur diyor. Burada da temel yetenek soğuk aşılama olur diyor. Yani bu temel yetenek olduğu için del. Temel yeteneğin iki tane yani iki kere vurduğumuz zaman soğuk aşılamalı gidiyor. Üçüncüsü ise zehir aşılama gidiyor. Tamam, bunu da bu şekilde açıklayayım. Diğer yüzüğümüz maharet, saldırı hızı, şanslı vuruş. Çeviklik bekleme süresi, yine karanlık örtü gölge başına hasar. Aspektimiz ise uzaktaki düşmanlar bize vurduğunca %10 ihtimalle sersemler, sersemlemiş veya yere serilmiş düşmanlara 30x hasar verirsiniz. Yani boss düştüğü zaman yere seriliyor arkadaşlar. Ona ekstradan 30x buradan da hasar almış oluyoruz. Geldik kolyemize. Kolye bu arada mükemmel bir kolye. Onu öncelikle söyleyeyim sizlere. Ölümcül zehir, soğuk beceri, kötülük. Bu üç özelliği getirebilirsiniz. Getirin. Getiremezseniz soğuk beceri kesinlikle olsun. İkincisi ise kötülük de olabilir. Hile de olabilir. Bence hile getirin. Çünkü hile daha yani direkt hile hiçbir şart gerektirmeden direkt hasarınızı arttırıyor sağlıklı ve yaralı düşmanlara. O yüzden hile önemli. Hile getirin siz. Yani soğuk beceriyle hile kesinlikle olsun. Bu iki özelliği muhtemelen elde edersiniz. Üçüncü özelliği elde edebilirseniz tabii çok güzel olur. Edemezseniz de yapacak bir şey yok. Burada ise yine karanlık örtü gölge başına hasar. Burada da maksimum can var arkadaşlar. Bunu normalde maksimum canı ben tavlamada sıyrılma getirecektim ama getiremedim. Çünkü tavlama hakkım bitti. Biliyorsunuz tavlamada şanssızız. Neyse bunun aspekti ise 15x hasar verirsin. Eğer 3 saniye boyunca sabit durursan bu 3 katına çıkar arkadaşlar. Yani 45x hasar da buradan almış oluyoruz. Onu da söylemiş olalım. İtemlerimiz bu şekilde. Dediğim gibi kask, zırh olmadan bu build'i yapmayın arkadaşlar. Hadi eldiven falan o kadar önemli değil de kaskla zırh olmadan bu build'i yapmayın. Bu iki itemde Andariel, Duriel 100 levelliklerinden düşüyor. Bir de haritadaki gördüğünüz tüm 200 levellik bosslardan düşme ihtimali var arkadaşlar bu iki teminde. Bunu da söylemiş olayım sizlere. Geldik uzmanlıklarda combo puanı. Combo puanı verme sebebimiz burada coşku kullanıyoruz. Coşku kullandığımız için buradaki ilave çekirdek yetenek hasarı olsun diye coşku verdik. Hani en mantıklısı bu. O şekilde söyleyeyim sizlere. Geldik yetenek ağacına. Yetenek ağacını çok seri bir şekilde geçeceğim. Yetenekleri niye kullanıyoruz onları sizlere bahsedeceğim ve geçeceğim. Deli zaten biliyorsunuz. Deli olmadan olmaz bu ilk. Coşkuyu kullanma sebebimiz coşku bize ekstradan saldırı hızı bonusu veriyor arkadaşlar. Burada yazıyor zaten. Combo puanları 3 saniye boyunca hasarı arttırır ve bir saldırı hızı bonusu kazandırır. Bu build'de şanslı vuruş ve saldırı hızı önemli. Biz saldırı hızı bonusu kazanmamız için coşku kullanıyoruz. Aşağıda ise gölge adım kullanıyoruz. Gölge adım kullanma sebebimiz ise biz stun yediğimiz zaman o stun'dan kurtulmak için gölge adım kullanıyoruz. İğneleri kullanma sebebimiz burada iğneler soğutma uyguluyor arkadaşlar. Ve bizde soğutma uygulanmış hedeflere arttırılmış hasarımız var. En basiti şuradaki soğuk beceri pasifimiz. Soğutma uygulanmış hedeflere 35x arttırılmış hasar veriyoruz.
O yüzden burada soğutma kullanıyoruz. Aşağıya geldik. Gölge adımı zaten sizlere anlattım. Sis bombasını kullanma sebebimiz ise burada şey diyor arkadaşlar. Diyor ki sis bombasına isabet eden düşmanlar 5 saniyeliğine senden 25x arttırılmış hasar alır diyor. O yüzden hasarımızı daha da yükseltmek için sis bombasını, bu yeteneğini kullanıyoruz. Gölge aşılama. Gölge aşılama kullanma sebebimiz düşmanları alan hasarlı daha böyle yok edebilmek için gölge aşılama kullanıyoruz. Hani bunun ekstra bir mevzusu yok. İsterseniz bu yeteneği değiştirebilir. Atıl falan alabilirsiniz eğer sarmazsa. Ama bu gölge aşılamanın şöyle bir avantajı var. Burada diyor ki gölge aşılama kullanılmış ya da hasar alan bir düşman senden 8 saniyeliğine %12x fiziksel olmayan hasar alır. Ve bizim kullandığımız zehir fiziksel olmayan hasar arkadaşlar. O yüzden buradan da hasarınızı yükseltebilirsiniz. Zaten size kombosunu anlatacağım. Burada ise ölümcül zehir var. Bu arttırılmış zehirleme hasarı veririz. Burada da zehirli düşmanlardan daha az hasar alırız. Ve burada da işte şanslı vuruş ve saldırı hızımızı arttırıyoruz arkadaşlar. Soğuk beceri zaten olmazsa olmazımız, sizlere anlattım. Burada yine şanslı vuruş alıyoruz. Verdiğim fiziksel olmayan hasar size şanslı vuruş verir diyor. Burada da ise yine aynı şekilde saldırı hızı kazanıyoruz ve bunun mevcut hasarı da 30x arkadaşlar. Yani bu şekilde Paragon'u anlatmayacağım. Çünkü Paragon'u çok uzun sürer. Video çok uzun olur. Şu anda böyle 16 dakika olmuş. Ama sizlere genel mantığını anlatayım ve kısa bir süre içinde bitirelim inşallah. Yine aynı şekilde zehirleme düşmanları hasar glifi. Burada fiziksel olmayan hasar. Kullandığımız zayıflıktan faydalanan savunması düşmanlara daha fazla hasar. Burada yine arttırılmış hasar veriyoruz aşılı yetenekler, yani zehirleme hasarı. Burada yine zehir hasarı aldık. Burada yine çeviklik yeteneği kullandıktan sonra arttırılmış hasar veririz 10x. Bizim şu yeteneğimiz çeviklik yeteneği. Yani biz bu yeteneği kullandıktan sonra arttırılmış %10 arttırılmış hasar vereceğiz arkadaşlar. O da kaç saniyeymiş? 6 saniye boyunca %10 arttırılmış hasar veriyoruz. Ondan sonra burada ise kitle kontrol, dediğim gibi soğutulmuş, sersemlemiş düşmanlara 25x hasar buradan alıyoruz. Buradaki glifimiz yine kitle kontrol düşmanlara hasar, soğutulmuş düşmanlara 10x, donmuş düşmanlara 20x hasar. Burada ise yine tuzağa düşmüş düşmanlara arttırılmış hasar, yine tuzak yeteneklerinden etkilenen düşmanlara 10x hasar alıyoruz. Tuzak yeteneği şu yetenek arkadaşlar. İğneler zaten burada da yazıyor tuzak diye. Yani bu tuzak yeteneğine yakalanan düşmanlar sizden fazlasıyla arttırılmış hasar alıyor. Onu söyleyeyim. Sonra buradaki kullandığımız şey ise ölümcül pusu. Bu ölümcül pusu kritik vuruş hasarı verir diyor ama bu gerçekten hasarımızı yükseltiyor arkadaşlar. Sadece kritik vuruş hasarı vermiyor o. Baklı gibi bir şey o. Onu söylemiş olayım. Şimdi sizlere kombosunu göstereyim. Ondan sonra yayını bitirelim. Yayını diyorum. Videoyu bitirelim. Ah. Elimden geldiği kadar çok güzel, açık ve net bir şekilde anlattım sizlere. Dediğim gibi bu build'i yaparsanız güzel olur. Yani olmazsa olmazı şeyleri sizlere söyledim. Ekstra yapacağınız zaten bir şey yok. Aspektleri de zaten doğru bir şekilde atarsanız hiçbir sorun ve sıkıntı yaşamazsınız. Ayakkabının aspektlerini söylemedim. Ayakkabının aspekti ise düşmanı afallatır. 2 saniye afallatır. Ve afallamış düşmanlara 20x hasar verirsiniz. Şimdi boss afallıyor ya arkadaşlar, düşüyor ya, buradan da 20x hasar alıyoruz. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi şuradan boss'u çağırayım ben. Şimdi komboyu anlatıyorum. Düşmana vurdunuz, tamam mı? Nasıl zehir giriyor. Böyle bir tane daha vurduk. Şimdi bakın. Düşman sersemleyince çeviklik yeteneğini atacağız. Veya sersemlemeden önce de atabilirsiniz. Attığınız çeviklik yeteneğini, gölge aşılamayı aktif ettiniz. Coşku ile boss'a vurdunuz. Ondan sonra sis bombasını attınız arkadaşlar. Kombosu bu şekilde. Gösteriyorum. Attınız, vurdunuz, atıldınız, vurdunuz. Anlattığım şekilde vurdunuz işte. Bak 2 milyar vurdunuz.
Tekrar gösteriyorum. Atıl attınız, coşkuyla gittiniz, gölge aşılama vurup sis bombasını attınız. Bunu sürekli yaptığınız zaman hasarınız gerçekten, bak 8 milyar vurdum gördüğünüz gibi. Şöyle tam komboyu bastığımız zaman boss da düştü. Bu şekilde bak 4800 5 milyar vurdum. Daha demin 8 milyar vurdum. Komboyu bu şekilde yaparsanız gerçekten güzel hasarlar çıkarırsınız. Tekrar anlatayım komboyu, en azından tekrar söylemiş olayım. Çeviklik yeteneği atıyoruz. Coşkuyla üstüne gidiyoruz. Gölge aşılama açıyoruz. Gölge aşılamayla düşmana vuruyoruz. Sonra şu şeyi atıyoruz. Sis bombasını atıyoruz. Combo bu. Tamam mı? Komboyu da bu şekilde anlatmış olayım arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. 20 dakika olmuş ama güzel, açıklayıcı, detaylı, iyi bir video olduğunu düşünüyorum. Mükemmel bir rock build'i gelecek. Kalp avcısı. Haberiniz olsun. Çünkü bu build'den daha iyi bir build olacak. O build'le her şeyi yok edeceksiniz. Zaten bu build'le yok edeceksiniz. O build'le böyle çekirdek çitleyerek takılacaksınız. Neyse. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın.